Evet kıymetli dostlar, yeni bir eğitim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi YouTube kanalına yüklediğimiz videolardan bazılarına yorumlar geliyor. Hocam ben işte açılı delik delmede zorlanıyorum şeklinde. Biz de tabii ki vaktimiz oldukça bu yorumları önemsiyoruz ve bunlara istinaden videolar yayınlamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Dolayısıyla ekranda gördüğümüz parçanın çizimini bu eğitim videomuzda yapacağız. Teknik resim bana ait ama şurada bir tane ölçüyü unutmuşuz arkadaşlar. Çizimde bu kısım gelince ben sizlere bu ölçünün kaç olduğunu söyleyeceğim. Hatta bunu Instagram'da da yayınlamıştım ben bu teknik resmi. Orada da sağ olsun bir arkadaşımız yorum yapmış. Bazen bizim de gözümüzden kaçabiliyor. Şimdi gördüğünüz şuradaki kısmı oluşturacağız. Yani yataydaki eksenin üstte kalan kısmını oluşturup bir döndürerek katı oluşturma işlemi yapacağım. Dolayısıyla profilimi çizerek başlıyorum. Buradan yeni bir part dosyası açalım birlikte. Herhangi bir düzlemle çizim açabilirim ya da parçanın duruş şekline göre mesela ön düzlemle çizim başlatabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla ön düzlemde çizim diyelim. Buradan merkez çizgimizi aldık. Sağa doğru eksen çizgimi uzatıyorum veya sola doğru. Sonrasında şeklimize bir kez daha bakalım. Tam bu kısımdan başlayalım arkadaşlar. Yukarı doğru düz bir şekilde devam ediyorum. Tekrar düz bir şekilde geldim. Profilimi bu şekilde birleştiriyorum. Bundan sonra yapacağım işlem ölçülendirme yapmak. En büyük çapımız 29. Diğer çap 18. Bir de total mesafeyi verelim. 29'a 18 ölçülerimizi verelim önce. Çap ölçülerimizi. Burası 29 milim. Buradaki çap ölçümüz 18 milim. Total ölçümüz vardı. Şu iki nokta arası 40 milimetre. Devam ediyorum. Eksik kalan ölçüm neresi? Şurada bir 30 derece görüyorum arkadaşlar. Neresi hocam orası? Şuradaki açımız. Başka da eksik bir şeyimiz yok. Dolayısıyla izometrik bakıp unsurlar bölümünden direkt döndürerek katı oluşturma diyorum. Uyarıma evet dedim. Ve gel buradan onayla diyorum. Şimdi arkadaşlar çeşitli standartlarda deliklerimiz var. Bu delikleri birlikte oluşturacağız. Mesela şurada buranın çapı 18 ise mesela şuradaki delik çapı ölçüsü verilmemiş 15 milimetre olarak almanızı rica edeceğim. Ve uç kısmı açılı olduğu için mecbur delik sihirbazıyla yapacağız burayı. Uca kadar olan mesafe 25, toplam mesafeyi de 27-28 milimetre civarında alabiliriz. Şimdi delik sihirbazı tablosu açılırsa önümüzde daha netleşecektir her şey. Delik sihirbazı komutunu çalıştıralım. Dişli delik olmayacak. Bakın 3. delik tipini seçiyorum. Delik komutu. Ansimetrik. Buradan matkap boyutlarını seçtik. Peki çapımız kaç olacak? 15. Şuradan 15'i buluyorum. Özel boyutlandırmayla bir işimiz yok. Bizim vereceğimiz mesafe bakın işte burada keskin kısma, yani aslında bu kısımda şurada bir açı var arkadaşlar. Biliyorsunuz standart deliklerde bu uç açısı 118 derecedir. Bize deliğin tam ucuna değil de buraya kadar mesafe vermiş. Yani aslında buradaki şekilde soldaki şekli esas almamız lazım. Yani derinlik omza kadar olan, yani 25 milimetre o mesafede. Dolayısıyla bu şekilde bırakıyorum. Konumlar 3B çizim dedim ve buraya gelip bırakıyorum. Eğer bırakamadıysanız konumlar dedikten sonra 3B çizim demeyin. Direkt yüzeye tıklayın arkadaşlar. Ondan sonra merkezi seçip gelip buradan onaylayın. Bakın olay bu. Sonra şöyle bir kesit alırsak yaptığımız işlemi görmek adına, yani açıdan kastım, bakın şu açıdan diyorum. Bize bu mesafeyle bura arası verilmiş. Tam uç noktadan ölçü verilmemiş. Biz de bunu delik sihirbazıyla ayarladık zaten. Herhangi bir sıkıntımız yok. Sonra geliyorum. Şurada bir tane deliğimiz var. Üstte bir tane deliğimiz var. Bir de bu açılı yüzeyde bir deliğimiz var. Bakın 2 çarpı metrik 6'ya 1 demişiz. Metrik, burası metrik 8'miş. Yani bu şu demek. Buradaki açılı deliğin ölçüsü
metrik 8'e 1.25 diş. Geri kalan 2 tane deliğin ölçüsü de metrik 6'ya 1 diş. O zaman şöyle yapalım isterseniz. Referans geometrisi düzlem diyelim arkadaşlar. Buradaki model ağacımızdan üst düzlemi seçelim. Parçamızın üst yüzeyini seçip buradan tam bu yüzeye paralel bir düzlem ataması yapalım. Daha sonra delik sihirbazı komutuna tekrardan gidiyorum. Bu aşamada. 4. delik tipim olan düz zıvanayı seçtim. Standardım ansimetrik, tipim dişli delik. Metrik 6'ya 1.25 standardımı buradan bulacağım. Metrik 6'ya 1.25 mi dedik bu arada? Bir daha bakalım oraya. Özür diliyorum. Metrik 6'ya 1'i buradan bulalım. Standart olarak bir sonrakine kadar, yani delik alttan patlayacak şekilde bir delik açacağız. Yani koşul olarak bir sonrakine kadar işaretli. Konumlar diyorum. Düzlemi seçiyorum arkadaşlar. Sonra yatayda hizalatıyorum, bırakıyorum. Bakın henüz daha tam tanımlı yapmadım. Ve dikkat ederseniz köşeye 10 mm bir ölçümüz var. Akıllı ölçülendirme komutuyla buradaki ölçümüzü giriyoruz. 10 mm olarak giriyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve isterseniz merkez çizgimizle de şöyle orijine bir eksen atarsak çizimimizi de bu arada tam tanımlı yapmış oluruz. Sol taraftan geliyorum. Gördüğünüz gibi burayı onaylıyorum değerli arkadaşlar. Şimdi düzleme sağ klik yapıp gizliyorum. Tekrardan referans geometrisi düzlem diyorum. Bu sefer diyorum ki ön düzlemi ve parçanın bu yüzeyini referans al. Buraya paralel bir düzlem ata diyorum. Ve ben tekrardan delik sihirbazı komutuna geliyorum arkadaşlar. Aslında burada şöyle bir güzellik yapabilir miyiz? Şunu bir gizle. Şimdi parçaya ben her baktığımda farklı bir bakış açısı aklıma geliyor. Şuradaki deliğimizi seçip dairesel çizim çoğaltma diyelim. Yön olarak burayı seçelim. 90 derecede bir çoğaltma işlemi yap ve 2 adet yap. Görüyor musunuz güzelliği? Olay bu kadar net. Birazcık da kafayı çalıştırmak lazım aslında. Yani bunu bu şekilde yapamasaydık, şimdi burası tam ortada bu delik aşikar. Öyle değil mi? Bunu bu şekilde yapamasaydık şu yüzeye biraz önce yaptığım gibi bir düzlem ataması yapıp yine delik sihirbazını kullanarak yapabilirdik ama dairesel çoğaltmayla daha kolay bir şekilde ayarlamış olduk. Şimdi geldik buradaki açılı deliğe. Metrik 8'e 1.25 diş var. Dikkat ederseniz bakın şöyle yakınlaşıyorum arkadaşlar. Şu siyah çizgilerin dışına taşan daha ince çizgilerimiz var. Bu çizgiler dişi ifade eder. Yani buradaki deliğe diş açıldığını ifade eder. Dikkat ederseniz sonuna kadar bu çizgiler devam etmemiş. Deliğin sonuna kadar devam etmemiş. Demek ki burada 25 mm olan mesafe delik ölçüsü, delik derinliği diyelim daha doğrusu, 15 mm olan kısımda diş boyudur arkadaşlar, tamam mı? Şimdi ben bunu yapabilmek için şöyle bir yöntem izlemeyi düşünüyorum. Ön düzlemle bir çizim açacağım. Merkez çizgimle gelip şöyle buraya bir yardımcı geometri atıyorum ama tam çizgiye de birleştireceğim tabii ki şu şekilde. Ve bu çizimimi onaylıyorum. Hatta özür diliyorum arkadaşlar. Çizime tekrar geri gelip bunun tam ortasına da bir point atıyorum. Şurayı da tekrar onaylayalım. Ondan sonra diyorum ki referans geometrisi düzlem nokta çizgi seçsek böyle atar. Olmaz. O zaman şöyle yapabiliriz. Nokta ile yüzeyi seçersek bakın bu eğik yüzeye uygun bir formatta bana düzlem atama işlemini gerçekleştirdi. Dolayısıyla ben şimdi geliyorum, bak bu düzlemle artık şu anda işim yok. Düzlemi neden atıyorum? Bu yüzeyle bu yüzey farklı olduğu için. Şimdi tekrar delik sihirbazı komutuna geliyorum kıymetli arkadaşlar. Oradan artık standardımı ayarlayacağım. Dişi deliğimi seçtim. Metrik 8'e 1.25 miydi? Hemen kontrolümüzü yapalım. Evet. Buradan geldim. Metrik 8'e 1.25'i buluyorum. Bu sefer son koşul olarak körü seçiyorum. Ve 2 tane değer gireceğim arkadaşlar. 2 tane değerden kastım şurası, bak üzerinde beklersem kör delik derinliği yani 25 milim. Ama bu değeri girerken de bu şekilleri uygun olarak seçmeniz lazım. Hangisini seçeceğim? İlkini, derinlik omza kadar. Çünkü dikkat ederseniz buradaki mesafe bakın uç kısma kadar verilmemiş, görüyor musun? Açılı kısmın başladığı yere kadar verilmiş. Dolayısıyla alt tarafa geldiğimizde de şurası, yani bakın üzerinde bekliyorum zıvana diş derinliği.
ya da direkt diş derinliği de denebilir. Bu mesafemizde 15 mm. Konumlar kısmına gelip 3B çizim demeden düzlemi seçiyorum önce. Sonra bu noktama atıyorum arkadaşlar deliği ve gelip buradan onaylıyorum. Şu düzleme sağ klik yapıp gizledim. Bu çizimimi de aynı şekilde gizliyorum. Görüyor musunuz? Bakın şeklime kesit olarak baktığımda bir de dik bakalım bu kısma. Bakın böyle bir formatta delik delme işlemini oluşturmuş oluyorum kıymetli arkadaşlar. Tabii biz köşelere, delik kısımlarına burada pahlar da atayabiliriz esasında. Radius komutunun altından pah komutunu çalıştıralım. Keza bir deliğe diş çekilecekse eğer o deliğin biliyorsunuz havşalı olması gerekiyor. Bu işlemi yani gerçekte buraya diş çekerken diş çekme işleminden önce yapıyoruz biliyorsunuz. Şöyle yapalım. Şuraya da atayalım. Evet, onayladık. Evet, olay bu. Yeni bir parça çizimini de birlikte gerçekleştirmiş olduk değerli arkadaşlar böylece. Bu şekilde farklı örnekleri karşınıza getiriyorum ki bunlar bazıları sektörde de karşınıza çıkabilir kıymetli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni Instagram hesabından takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Öğretmenlik ve mühendislik tecrübelerim şeklinde Instagram hesabı adımız. Çünkü orada da farklı teknik resimler paylaşıyorum. Derslerde ya da iş hayatınızda kullanabileceğiniz şekilde. Ve lütfen abone olmayı da aynı şekilde unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.